Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Gündem çok yoğun. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan 2 gün önce Finlandiya'daydı. Ziyaret çok anlamlıydı ve çok önemliydi. Birçok yetkiliyle görüştü, bakanla görüştü, mevkidaşıyla görüştü. Ama onlardan önce buradaki Tatarlarla görüştü. Finlandiya'da yaşayan Tatarlar yaklaşık 300 senedir Finlandiya topraklarındalar. Yani Finlandiya topraklarına ilk gelen Türkler onlar. Bu ülke için, Finlandiya için savaşmışlar ve şehit vermişler. Bunun için Finlandiya hükümeti bunları el üzerinde tutuyor. Eğer Finlandiya hükümeti Türkiye'den bir şey isteyecekse ziyaretlerinde Tatarları da götürüyorlar. Türkiye hükümeti de gerçekten de burada yaşayan Tatarlara çok önem veriyor. Her gelen yetkili, bakan olsun, başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun her zaman Tatarları kabul etmiştir. Hal ve hatırlarını sormuştur ve onlara çok önem veriyorlar. İki ülke arasındaki ilişkiler için bunlar çok önemli bir yer tutuyor. Biz de tabii onların bilgisinden faydalanmaya çalışıyoruz burada yaşayan Türkler olarak. Sayın Hakan Fidan buradaki birçok yetkiliyle görüştü. Kendi mevkidaşı Elina Valtonen'le görüştü. Elina Valtonen'den biraz bahseden Finlandiya Dışişleri Bakanı. Çok iyi İngilizce bilen, çok iyi konuşan bir bakan. Aynı partideyiz. Ben de KOKOMUS'un bir üyesiyim. Toplantılarda burada iki bakan arasında toplantılar oldu. Heyetler arasında toplantılar oldu. Ve bu toplantıdan sonra basın toplantısı düzenlendi. Tabii gündemde olan konular ele alındı. Filistin konusu olsun, işte iki ülke arasındaki ticaret olsun, savunma alanındaki ilişkiler olsun. Bunlar konuşuldu. Tam toplantı bitmek üzereyken Finlandiya Dışişleri Bakanı, Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı yazdığı bir kitaptan alıntı yaptı. Bu alıntı dünya gündemine oturdu. Vaktimiz kalmadı. Sayın Bakanlar çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben de son bir konu olarak bir şey eklemek isterim. Aslında Russia Idea kitabını Sayın Mevkidaşım Hakan Fidan'a göndermemin sebebi şuydu. İçerisinde bir bölüm var. Orada deniliyor ki Rus İmparatorluğu'nun tek saygı gösterdiği güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Çok teşekkürler. Yani Rusya'nın en çok saygı duyduğu, en çok korktuğu imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Bu gerçekten de doğru. Biz Avrupa'da yaşayan Türkler hep Osmanlı kelimesiyle karşı karşıya geliyoruz. Mısırlı'yla konuşuyoruz, Osmanlı'dan bahsediyor. Kosovalı'yla konuşuyoruz, Osmanlı'dan bahsediyor. İrlandalılarla konuşuyoruz, Osmanlı'dan bahsediyor. Pakistanlı'yla görüşüyoruz, Osmanlı'dan bahsediyor. Osmanlı'dan bahsederken kimse kötü olarak bahsetmiyor. Bunların birçoğu Ertuğrul dizisini izlemiş, Diriliş Osmanlı'yı izlemiş. Sadece bu dizileri izlemekle kalmamış, uçağa atlayıp Bursa'ya gitmişler. Osmanlı Devleti'nin kurucularından olan Orhan Gazi ve Osman Gazi'nin türbelerini ziyaret etmişler. Oradan kalkıp Söğüt'e gitmişler. Yani Osmanlı'ya ilgi çok büyük. Osmanlı gerçekten de gittiği topraklarda adalet sağlamış. Onların dilini değiştirmemiş. Dilini değiştirmemiş. Zorbalık yapmamış. Vergilerini almış. O da şeyden dolayı cizye vergisini almış. O da şundan kaynaklanıyor. Yabancılar askerlik yapmadığı için o korumak için alınıyor bu cizye vergisi. Ben Türkiye'de okurken, üniversitede tarih hocalarımız bize Osmanlı'yı anlatırken tarihte bir kara noktaymış, kötü bir şeymiş, yani utanılacak bir tarihimiz varmış gibi anlatırlardı. Halbuki Osmanlı böyle değildi. Onlar bize Cumhuriyeti sevdirmek için Osmanlı'yı karalıyorlardı. Ama Cumhuriyet de bizim, Osmanlı da bizim çok yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Osmanlı mesela şöyle bir örnek verelim. Şu anki Filistin'in durumunu düşünün. Osmanlı yıllarca orayı yönetmiş. Burayı yönetirken Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun herkes huzur içinde yaşamış Filistin'de. Osmanlı bunlara eziyet etmemiş. Hatta duvarlara şunu yazmış. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah da yazabilirdi. Ama bunu yazmamış. La ilahe illallah İbrahim Halilullah demiş. Çünkü Hazreti İbrahim bu üç din için çok önemli bir şahsiyet olduğu için, çok önemli bir peygamber olduğu için bunu yazmış. Hassasiyete bakın, nazikliğe bakın. Ben bir Kürt olarak
Finlandiya'da şununla karşılaştım. Şurada bir parantez açayım, çok önemli. Finlandiya'da Türkiye tarihini bilen, Türkiye siyasetini çok yakından takip eden araştırmacı sayısı 0 diyebiliriz. Örnek şunu veriyorum. Son 15 yılda yapılan analizlere bakıyorsunuz, yazılan çizilenlere bakıyorsunuz. Türkiye'de olmuş olaylara bakıyorsunuz. Yani anca %5'i doğru çıkıyor. Bu eleştiriyi her zaman yapıyorum ve haklı olduğuma da inanıyorum. Bu parantezi burada kapatayım. Ben şununla karşılaştım, şöyle bir yazıyla karşılaştım. İşte Osmanlı Devleti Kürtlere şöyle yaptı. O şeyin içinde de azınlık kelimesi geçiyordu. Hemen cevap yazdım. Bunun böyle olmadığını, çünkü Osmanlı Devleti'nde azınlık demek başka bir dine ait olmak demektir. Osmanlı Devleti hiçbir zaman Müslüman olanı azınlık olarak görmemiş. Yahudi, Hristiyanı, diğer din mensuplarını azınlık olarak görmüş. Ama Müslüman olanları azınlık olarak görmemiş. Böyle cevap verince de sen kimsin diyorlar. Peki Osmanlı Devleti'nde hiç hata olmamış mı? Hiç yanlışlık olmamış mı? Muhakkak olmuş. Ben bunu biriyle tartıştım ilk Finlandiya'ya geldiğimde. Böyle okumuş, romanlarda Osmanlı'yı okumuş bir Finliyle tartıştım. Bana Osmanlı'nın kötülüğünden bahsetti sürekli. Ben de dedim muhakkak tabii kötülüğü vardır ama Osmanlı dedim gittiği hiçbir yerin dilini değiştirmemiş, dinini değiştirmemiş. 600 yıllık bir imparatorluk dedim. Ama dedim muhakkak dedim içinde dedim çürükleri de vardır. Şöyle bir örnek verdim. Düşünün ki dedim bir elma bahçesine gittiniz. Bakıyorsunuz çok güzel ağaçlar, elmalar parıl parıl ediyor. Böyle kocaman elmalar. Bahçeyi gezdiniz, hayretler içinde kaldınız. Çok beğendiniz bahçeyi. Tam bahçeden çıkacaksınız, baktınız ki bir elma ağacının altında çürümüş bir elma var. Diyebilir misiniz ki bu bahçenin hepsi çürük? O bir elma için. Ben de dedim, muhakkak dedim Osmanlı padişahları içinde tabii iyi yönetmeyen kötüleri de vardı. Olmasaydı zaten Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Mesela 4. Murat bunlardan bir tanesi. Ama Osmanlı hiçbir zaman eziyet etmemiş, dillerini değiştirmemiş, dinlerini değiştirmemiş. Yahudileri, Hristiyanları kendi bölgelerinde serbest bırakmış. Müslümanları, diğer insanları rahatsız etmediği sürece içki içmelerine bile izin vermiş. Ben her zaman şunun altını çiziyorum. Eğer bir Türk vatandaşı yurt dışına çıkacaksa, İstanbul'u bilmiyorsa, Osmanlı tarihini bilmiyorsa yurt dışına çıkmasın diyorum. Çünkü birçok soruyla karşı karşıya gelecek. Tarihinizi, kültürünüzü gerçekten iyi bilin. Basın toplantısına gelirsek, Elina Valtonen'in dediği doğru. Osmanlılar Ruslarla çok savaştılar. 12-13 defa savaşmış. Bazen yenilmiş, bazen yenmiş. Ama Rusya gerçekten de Osmanlı'ya çok saygı duyuyordu. Akdeniz olsun, Balkanlar olsun, Karadeniz olsun, bu coğrafyalar hep Osmanlı'nın altındaydı. Adaletle egemenliği sağlamıştı. Biz Osmanlı tarihinden gurur duyuyoruz. Burada Kosovalı arkadaşlarımız var aynı şekilde. Diğer milletlerden insanlarımız var. Hep Osmanlı'dan bahsederken çok gururlanırlar. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın.